Herkese merhaba arkadaşlar. Video sonunda geldi. Biraz gülerek biraz üzülerek videoya başladım ama benim normal halim, yani gülmeden duramıyorum. Yüzüm hep böyle. Neyse, video geldi, burada bir tane görüyorsunuz. State of the Game, yani oyunun durumu 2024 falan diye buraya yazmışlar. Bunu izleyeceğiz. Beklediğimden çok daha uzun bir video. Bir önceki şu video mesela 4.20 saniyeydi. 4.20 dakika, neyse 4 dakikaydı işte. Bu 7 dakika, neredeyse iki katı, iki katına yakın. Buna bakacağız. Bu video biraz şey belirleyecek. Zaten söylediler, PvE'ye daha fazla odaklanacaklar. Takımı küçültüyorlar. Muhtemelen daha az içerik gelecek önceye göre falan, ama tam olarak ne olacak onu bir bilsek iyi olur. Yani oyuncular için iyi olur. Çünkü bunu oynayan hala bir sürü insan var. Ne kadar oyun karlı olmasa da oynayan bir sürü insan var. Yayıncısı var, şusu var, bucusu var. Bir sürü topluluk var. Bu topluluğa bakalım ne diyorlar, onu merak ediyorum. Beklentim ne? Beklentim şu. Şu videodaki gibi, bu videonun en sevmediğim yanı buydu. Sorunlardan bahsedip işte paramız eskisi kadar yok deyip, bu şu yok deyip, bu yok deyip bir çözüm söylemiyordu. Şey diyordu. Bakacağız ya, halledeceğiz, üzerine çalışıyoruz falan diyordu. Mesela bu oyunda şurada, mesela şu videoda yine hep sürekli buraya gidiyorum. Neyse, eski videoda işte şey diyordu. Diyor ki oyun çok fazla para kazanamıyor. Para kazanma yollarını arayacağız. İşte boardlar para kazanmıyor beklediğimiz kadar. Skinlerin bazı kazanıyor, bazı kazanmıyor. Muhafızlar kazanmıyor falan. Bunlara yeni yollar üzerine çalışıyoruz demişti. Nerede onlar? 6 ay olmuş. Hala bir şey yapmadılar o konuda. Onlar ne yapacaklar falan, onları bir duymak istiyorum. Bakalım, meraklıyım. Hemen videoya geçerim. Dur, ben de heyecanlandım bir an. Okey. Bu arada şu thumbnail çok şey yani. Hani oyunun durumu yazıyor. Thumbnail çok ciddi thumbnail tam. Arkadaşlar konuşmamız lazım. Bir yanaşın falan gibi bir thumbnail. O yüzden bakalım. Çünkü şey de yapabilirlerdi, böyle Zoe'nin böyle gülen suratını kaz gülmekten söyleyemedim. Zoe'nin böyle gülen suratını koyup bir şey de yapabilirlerdi. Bu arada bunu çok geç söylüyorum ama hastayım. Arada sümkürüp öksürüp bir şeyler yapabilirim. Onları keserim ama kesemezsem de kusura bakmayın. Bu videoyu çekmek istedim, yani hasta da olsam da bakmak istedim. Neyse, başlayalım. Hello and welcome. I'm Dave Guskin, executive producer of Legends of Runeterra, and we're here today to talk a bit about Legends of Runeterra's future and the impact of the recent changes at Riot. With me here today, I have a few familiar faces. There's Andre Van Roon, the head of League Studios. Hey, folks. Mark Merrill, our chief product officer and Yeah. co-founder of Riot. And then Eric Shen, who's our current product lead and will soon be our new executive producer of Legends of Runeterra. I don't have my baton on me, unfortunately. I can't hand it off. We'll get it later. Yeah, we'll get it later. I get it. Let's start with how we got here. Mark, if you want to talk a little bit about kind of the history of lore. Sure. So, we first started working on what ultimately became Legends of Runeterra back in 2011. A lot of us, were huge fans of, CCGs. Part of the ETGs. the thesis and opportunity that really excited us as players was the fact that, in a lot of CCGs, one of the things we all love to do was build decks. And so we wanted to have a business model that was incredibly generous to players, that enabled people to have a lot of cards to then get into that fun experimentation and not feel like I've got to go spend hundreds of dollars in order to go get the cards, even build the decks and figure out. Belki söyleyecek burada ama ben bunu bir önceki videoda söylemiştim. Deste kurmak eğlenceli bir şeydi eski CC'cilerde. Çünkü kart açmak eğlenceliydi. Sendeki kartlarla bir deste kurmaya çalışıyordun. Onun güzel bir yanı vardı mesela. Eski Yu-Gi-Oh! Fiziksel Magic'in en güzel yanlarından birisi. Sende her kart yok. O yüzden elindekilerle, paketten açtıklarınla bir deste kurmaya çalışıyordun. Onun muazzam bir zevki vardı. Ben çok tecrübe etmedim ama böyle az biraz denediğim kadarıyla öyleydi yani. Hani o yüzden bu çok cömert olma işi maalesef yaramadı yani. Bunu zaten hepimiz biliyoruz. Orayı bahsedecek zaten muhtemelen ama bakalım. Let people try it. Yeah, exactly. Like Shadow Isles deck should feel very different than Demacia and all of the combinations that we thought were really fun. And what's great is we delivered that, but we could sort of never really get the formula right. We were always spending a lot more money investing in the game and supporting the community than the game was bringing in, and so essentially being subsidized by our other products. So we tried a lot of things over the last couple of years to figure out how to grow the audience and what would resonate with players. And so Bu yalan bu arada. Oyun sayısını arttırmak için bir tane bile bir şey yapmadılar. Yani bu ekip belki yapmış olabilir ama neyse. Sort of reached a point where we had to make some changes to try to get to a place of sustainability, because players have been so committed to this game, and we know so many people love the game, that we want to keep finding a way to deliver this awesome game that people love. Yeah, I think the commitment and the love from the player base is one of the reasons we've got a lot of faith in the future of the game and a lot of that desire to keep improving and innovating on it. Yeah, we've had players come along for the journey with us a lot here. We've done a lot of changes. Okey, hala 2 dakika geçti.
Bu arada ben çok eleştirelim bugün. Çünkü hem üzgünüm hem sinirliyim. Abi bana ne yapacaksınız onu söyleyin. Boş verin. Tamam çok güzel şeyler yaptınız. Allah razı olsun. Oyunu da seviyoruz yani. Ben zaten yeteri kadar para harcadım. Para harcamayanlar düşünsün. Ben size vereceğim parayı verdim. Bana ne yapacaksınız onu anlatın hadi. Changes with PvP. We've tried doing Lab of Legends, which then became the Path of Champions. And what we've seen is that we've spent a lot of time on making the PvP side of the game, much better. And players are actually spending a lot of their time in PvE. So it's kind of like, hey, it's probably appropriate for us to shift the focus a little bit, maybe line it up a little bit better, where we're spending more of our time on PvE because that's where the players are. Yeah, I mean, like you mentioned, Lab of Legends, when that mode first came out, it shot up in popularity. It like spiked over even like standard ranked at that time. And that's why we've been building on that mode for so long, developing ultimately into the Path of Champions. Right. And it continues to be our most popular mode, where both the actives and the hours really, players are playing. Bu arada arkadaşlar şöyle bir şey varmış. Burada zaten söylüyor ama hani bir sayı duydum internetteki bir tane videodan. Oyunda geçirilen sayının %80'ine yakını Path of Champions'lanmış. Atıyorum işte %80'i Path of Champions oynuyor. %20'si diğer modları oynuyor. Dereceli bile değil yani. Orada belki başka bir şeyler var işte ne bileyim diğer bu urf modları, şunlar, bu gauntlet'lar falan var. Yani dereceli oynayan insan sayısı aslında oyunu tüm oynayan insan sayısının çok azı. %10'u falan muhtemelen yani. O yüzden yani yapacak bir şey yok. More games in that mode than even in standard ranked. So like our big content and systems focus is going to be on Path of Champions, correct? Right, yeah. We know we have an excellent card game, and we don't want to lose that. But we're going to be shifting more of our attention, more of our time toward improving the Path of Champions mode. Ultimately, what we're doing is we're taking the resources we have and we're applying them to where the players really are. This upcoming set that's releasing soon is going to be our last set, as players currently know them. Oyuncuların bildiği süre gelmiş yapıdaki son kart seti olacak. Aynen. Çünkü hani zaten setleri biraz önceden yaptıkları için işte şu an herhalde Mart'ta mı artık Şubat'ta mı Mart'ta muhtemelen yine 3 tane şampiyon gelecek, 50 tane kart gelecek. O normal ama ondan sonrası ne olacak o sıkıntı. Bakalım şimdi onu anlatacaklar. That doesn't mean we're not going to be releasing more champions, but it does mean that we're going to be changing the focus to be more on those champions in the Path of Champions. You two have given Lore a ton of support over the years, and I really appreciate that. I think that's continued up to today and will continue in the future. Very much so. I mean, I think we're doing this across Riot as a whole in terms of how we try and pull like our world building and our storytelling together and looking for opportunities for the different games to support each other more. We want to get a lot more connection between Lore and League of Legends, Teamfight Tactics, and Wild Rift. Get some of that sharing of ideas back and forth. Yeah, Lore obviously has a strength in the PvE section, but then of course TFT has the strategy stuff, and League of Legends has like the champions. Yeah, so that takes us to what I think is an exciting new future. Yeah, for Lore. Adelan. Eric, you want to kind of talk us through what's happening with this new focus on the Path of Champions? Yeah, absolutely. We've actually been working on stuff for a while. So one of the big things that are coming out really soon is our big expansion to the map of Runeterra with the Failure section. So right now players have been beating up on Asol for a while. They've been looking for something new. And Lissandra is going to be our new big bad. Not Tryndamere, sorry. Oh, it's okay. Get her. Great. Yeah, we Tamam bunları geçmek istiyorum. O kadar players are sinirliyim. going to try their best, but we're really excited to see what they think of it. But it's going to be tough. It's going to be hard, and that's intentionally so. And how OP can I be? You can be OP because along with Failure, soon after that, we're going to do what we think is the full expansion to the mode itself. So we call it Constellations. It's a feature in which we take the star powers that players have now with up to 3 power, and it's going to go to 6. So we're going to have 20 champs coming out, 6 stars. Yes, get excited. Just a full step up. Ya numaralara bak sanki bilmiyormuş gibi. Aa diyor 20 star. Function level increase in power to match the difficult that they've put out there in the Failure adventure. Awesome. We're not just doing 6-star existing champions though here, are we? There will be brand new champs as well. So the ones that you take from 0 star all the way Bu up to arada yani şu videonun şu kısmı beni çok üzüyor gerçekten. Hani ya kanka biz PvE'ye şey yap. Şu an bundan mesela bana anlatmıyor. Bunun çünkü izleyicisi, oyuncusu ben değilim. Ya belli ki bir sürü oyuncu varmış bu arada. Hani onları küçümsediğimden değil ama şu an başka oyuncular anlatıyor. Ben öylesine izliyorum videoyu. Bana anlatmıyor şu an bahsettiği şey çünkü. star. So for those who love the grind, that's there for them too. Both some lore originals, some champs that exist now. So the whole gamut's going to be represented. Every region's got a champ. Want to share a few of the champions we're going to be adding? Aatrox has been playing really well. That's been one that people have been really liking during the playtest sessions. There's a lore original that we're testing out with Nora. So we think she's going to come to the Path of Champions and just delight players with what we have in store there. So some portal action. Yeah, love me some portals. Let's go. Just the,
3-star, 6-star, just all of a sudden your board is filled. It's a lot of fun. The true Nora experience. Yeah, that's right. That's right. Yeah. And when Arcane comes out later this year, anything we're thinking there? I mean, you know, never say never, but definitely Lissandra might be quaking in her boots of what we have coming after that. Well, and I think a lot of this exciting stuff that's still coming, demonstrates also that, we're, of course, still committed to Legends of Runeterra. So just wanted to take a moment to, again, say thank you to everybody that's been with us on this journey for Legends of Runeterra. Also, again, just want to say thank you, Dave, for all the hard work and effort over the many years. And, I know also you're not totally going away. That's true. Yeah, I'll still be around. Yeah, Dave's going to go work a little bit in R&D on some other cool stuff we have in the pipe. Yeah, and I also want to really say thank you to all of our players. I think this has been an amazing experience being on Lore. It's been an amazing team. I have a lot of faith in Eric and him being able to kind of take it to the future. And, I think that we have a lot of support. Absolutely. And there'll be a lot going on throughout the year. We're going to make sure we keep talking regularly with you folks, sometimes formal like this, sometimes more informal. If you want a few more details, we've also got an FAQ going out at the same time as this video that'll cover some more stuff. We're really excited to see what Eric and the team cook up this year. Yeah, no pressure. How are you feeling, Eric? I'm excited, dude. We got a lot for Okey, devamını izlemeyeceğim arkadaşlar, umurumda değil. Evet. Beklediğim hiçbir şey bulamadım bu arada. Az önce şunu bekliyorum dediğim hiçbir şey bulamadım. PvE hakkında hiçbir şey söylemediler. Yani ne yapacaklarını yine söylemediler. Tek söyledikleri şey eskisi kadar fazla şampiyon gelmeyecek. Kanka onu ben zaten tahmin etmiştim. Sen bu videoyu niye yaptın yani? Neyse. Bu oyunu arkadaşlar belli ki şeye çevirecekler ki o çok kötü bir şey değil aslında. O millet bunu oynuyorsa yapacak bir şey yok. Yani atıyorum Slay the Spire diye bir oyun var değil mi? Griftlands diye bir oyun var. Ne bileyim işte kart üzerine roguelike bir oyun ama işte ücretsiz onlar gibi bir şey çevrilecekse, insanlar onu oynuyorsa, onda para harcayacaksa, o şekilde kendini devam ettirecekse okey. Yani lore bence hani şu an şeyi PvP'ye önemi azaltıyoruz falan diyecek. Bence bir süre sonra PvP'yi kesinlikle bırakacaklar. Atıyorum bir sene sonra 2025'in başında tamamen hatta oyunun adını Path of Champions'a falan değiştirebilirler. Yani Legends of Runeterra değil de Path of Champions falan olabilir belki oyunun adı. Çünkü oraya doğru gidiyor. Okey tamam yani lore'u tamamen bırakıyor gibiyim ben şu an yani sanmıyorum bundan sonra oynayacağımı. Tamam şampiyon gelecek önümüzdeki Mart'ta 3 tane ama hani heyecanım yok çünkü daha sonrasında gelmeyecek bunu biliyor olacağım. Beni heyecanlandırmıyor. Yeni oyuncu gelmeyecek demek bu artık daha fazla. Oyuncu sayısı giderek düşecek. Öyle bir oyuna da oturup içerik yapmanın, oynamanın falan hiçbir anlamı yok. Yapacak bir şey yok buraya kadar. Ben yani hiçbir tatmin olmadım. Onu söyleyeyim videodan. Zaten belli ki videoyu beni tatmin etmek için yapmamışlar ama hani oğlum şunu da Allah'ım kahretmesin. Neyse. Ama yine de hani ben tatmin olmadım. Biraz daha bir şey bekliyordum. Hani PvP oynayan arkadaşlar merak etmeyin şunları yapacağız, bunları yapacağız deyip sonra ondan sonra hiçbir şey yapacaklarını söylemediler. Canları sağ olsun. Önümüzdeki günlerde Magic videosu atacağım gibi duruyor şimdilik. Birazcık Magic oynarız, biraz Hearthstone oynarız. Bakarız. Sonra bir noktada da dediğim gibi mazar çıkarsa, yeni bir kart oyunu çıkarsa onlara bakarız. Bundan sonra Magic kanalıyız. Herkese teşekkür ederim şimdi izleyen. Acayip sinirliyim şu an o yüzden daha fazla konuşmadan video kapatmak istiyorum. Görüşürüz.